Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem akşam yemeklerinize hem de davet sofralarınıza çok yakışacak, çok lezzetli ıspanaklı kiş tarifi paylaşacağım. Eğer ıspanak sevmiyorsanız aynı hamuru kullanarak pırasalı, kabaklı veya sadece peynirli kiş de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Daha önce kiş tarifi denemediyseniz videomda ıspanaklı kişin bütün püf noktalarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Kiş hamurunun yumurtalı ve yumurtasız olmak üzere iki çeşidi var. Ben bu tarifimde yumurtalı hamur seçeneğini kullanacağım. Bunun sebebi de şu: hem açması daha kolay oluyor hem de ıspanak gibi pişerken suyunu salan sebzeler hamurumuzu daha az ıslatmış oluyor. Ama daha kıyır kıyır kurabiye kıvamında bir hamur istiyorsanız da yumurta koymayabilirsiniz. Şimdi isterseniz malzemelerle tarifimizin yapımına geçelim. Malzemelerimiz 1 kilo ıspanak, 3 su bardağı un, 4 tane yumurta, 125 gram tereyağı oda ısısında, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım bardak soğuk su ve yarım bardaktan biraz fazla sıvı krema. Üzeri için kaşar. Öncelikle 125 gram tereyağımızı, 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, tuz ve unumuzu da ekleyerek bir çatal yardımıyla birkaç tur karıştırıyoruz. Daha sonra yarım bardak soğuk suyumuzu da ekleyip yine çatalla karıştırmaya devam ediyoruz. Burada unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum gördüğünüz gibi. Bu ölçülerle 3 bardak un tam geldi benim tarifimde. Ama yine siz eğer çok cıvık kıvamdaysa hamurunuz çok az daha un ekleyebilirsiniz. Daha sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamur güzel ve kulak memesi kıvamında yumuşak bir hal alana kadar yoğuruyorum. Şöyle ekranda da gördünüz. Sonra streç filmle kaplayıp ya 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum ya da 10-15 dakika kadar buzlukta dinlendiriyorum arkadaşlar hamuru. Hamur dinlenirken ben de ıspanaklarımı sıvı yağ ve zeytinyağı koyduğum tavamda iyice suyu çekene kadar kavuruyorum. Burada ıspanakların suyunu çekmesi çok önemli. Zaten pişerken bir miktar yine ıspanak suyunu salacaktır. Ne kadar güzel kavurursanız o kadar iyi bir sonuç elde etmiş oluruz. İkinci bir püf noktada ıspanakları kavurduktan sonra sıcak sıcak kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Oda ısısında biraz soğuması, en azından ılıması gerekiyor. Yoksa kiş hamurunun ortası pişmez, hamur kalır. Bunu da kesinlikle istemiyoruz. Ispanağı kavurduktan sonra soğuması için bir kenara alıyorum ve sosumuzun yapımına geçiyorum. 2 yumurta, yarım bardak kadar sıvı krema, tuz, karabiber, kekik ve toz sarımsak koyup hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum ve sosu da bir köşeye alıyorum. Buzdolabından çıkarttığım dinlenen hamuru tezgahımı unlayarak güzelce açıyorum. Çok ince bir hamur açmayacağım arkadaşlar. Bu yüzden merdane kullandım. Oklava kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi yumuşacık, güzel bir hamur oldu. Bunu kalıbımın büyüklüğünde açıyorum. Ve yağladığım kalıba arkadaşlar hamurumu güzelce gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Fırınımı 180 derece fanlı ayara ayarladım. Hamurun kenarında kalan fazlalıkları bıçağın arkasıyla kesip ve kenarlarını düzelttim. Ben burada tart kalıbı kullandım. Elinizde varsa eğer tart kalıbı kullanabilirsiniz. Yoksa herhangi bir borcama veya fırın kabına da yapabilirsiniz. Ama yuvarlak bir kalıp kullanırsanız şekli daha güzel gözükecektir. Ve çok fazla kabarmaması için hamurumu gördüğünüz üzere hafif delip fırına gönderdim. Fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişti. Yani çok fazla pişmedi. Daha sonra oda ısısına gelmiş olan ıspanakları üzerine güzelce yayıyoruz. Daha sonra sosumu her tarafına gelecek şekilde ekliyorum ve hamurumu tekrardan fırına veriyorum. Hamurum fırında 20 dakika kadar pişti. İyice sosuyla birlikte kabardı. Şöyle gördüğünüz gibi üzeri biraz kızardı. Fırından aldım. Üzerine kaşarlarını serpiştirdikten sonra sadece kaşar eriyene kadar tekrardan fırına gönderdim. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar ön pişirme ile birlikte yaklaşık 30-35 dakika kadar bir sürede
Ispanaklı kişimiz pişti ve artık sunuma geçebiliriz. Akşam yemeği menüsü olarak yanında sadece bir salatayla veya sadece bir tabak çorbayla servis edebilirsiniz. Hem çok doyurucu hem de görsel olarak çok güzel, çocuklarınızın da severek yiyebileceği çok lezzetli bir tarif oldu. Ispanaklı kişi aslında bir nevi tuzlu, sebzeli bir tart. Bundan dolayı 5 çaylarında böreğin yerine de tercih edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer deneyip yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Burada bakın arkadaşlar, hamurumuz kesinlikle ıslanmamış. Verdiğim ölçülere ve püf noktalarına dikkat ederseniz ortaya çok güzel, tam kıvamda bir kiş tarifi çıkıyor arkadaşlar. Eğer tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı mutlu günler diliyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.